Bir A kümesi çizelim, bir de B kümesi. A kümesinin adı İsrail olsun, B kümesinin ise Birleşik Arap Emirlikleri. Her ikisinin de ortak paydası çok. Öyleyse şimdi kesişim kümesine bakalım. Orta Doğu'da İslamcılıkla mücadele, İran'a ve vekil milislerini zayıf tutmak, Kızıldeniz'de kendi güvenliklerini sağlamak, gündemdeki Sudan Savaşı'nda ortak çıkarlara sahip olmak ve bölgede çeşitli alanlarda işbirliği yapmak vesaire vesaire. Bu liste uzar da gider. Şimdi bazı videoları izleyelim. Bu görüntüler Birleşik Arap Emirlikleri'nden. İsrailliler ve BAE'liler birlikte dans ediyor. Bu görüntü ise 2 yıl önce İsrail'in sözde bağımsızlık gününde Abu Dhabi'deki büyükelçiliğinde çekildi. İsrailli ve Birleşik Arap Emirlikli şarkıcılar İsrail'in ulusal marşını söylüyor. Marşın anlamı ise şu: Yahudiler tarih boyunca dünyanın dört bir yanına dağılmış olsalar da gözleri hep doğuya, yani Kudüs'e çevriliydi. İsrail'e dönme umudu 2000 yıldır sürüyor. Nihai amaçsa Yahudilerin kendi topraklarında İsrail adı altında özgür bir halk olarak yaşaması. İşte bu anlama çıkan marşın sözlerini bir İsrail'le birlikte söylemeleri size de ilginç gelmedi mi? Başka bir mesele ise El Faşir'de Sudanlı sivillere yönelik işlenen katliamın ardından ortak hareket ettiklerini gördük. Örneğin İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Arapça hesabından yapılan bir paylaşımda Sudan ordusu Hamas ve Müslüman kardeşlerle eş tutuluyor, Afrika'nın Hamas ifadesiyle sivillere yönelik saldırıların sorumlusu ilan ediliyordu. Benzer şekilde Emirliklerde yaşayan fenomen Amjad Taha da bu söylemi benimsedi. Bu eş zamanlı ve benzer paylaşımlar tesadüf olabilir mi? Aynı merkezden yönetilen bir propaganda ağının parçaları gibi duruyorlar. 7 Ekim dünyanın batısında, doğusunda, kuzeyinde ve güneyinde Filistin desteğini artırıp İsrail karşıtlığını güçlendirdi. Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun birçok insan gerçeklerin farkına varıp İsrail'in gözü dönmüş halini idrak edebildi. Bu sırada Arap ve İslam ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri ise Gazze'lileri kılıçtan geçiren İsrail'le ilişkilerini koruyup güçlendirdi. Hatta gülerek poz verdi. Tüm baskılara rağmen bu durumdan geri adım atmamakta kararlılar. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın danışmanı Enver Gargaş konu hakkında stratejik bir karar aldık. Bu kararlar uzun vadelidir. Elbette her stratejik kararın önünde engeller olur. Şu anda büyük bir engelle karşı karşıyayız ama bu da aşılacak dedi. Peki bu birliktelik nasıl başladı? İki ülke arasındaki ortaklığı bu denli seviyeye getiren İbrahim Anlaşmalarına değinmeden önce biraz daha eski tarihlere yolculuk yapalım. Uzun yıllar boyunca emirliklerle İsrail arasında resmi bir ilişki yoktu. 2020'ye kadar iki ülke arasında ne diplomatik bağ ne de açık bir temas vardı. Emirlikler tıpkı diğer Arap ülkeleri gibi Arap Birliği'nin boykot politikasına sıkı sıkıya bağlıydı. Hatta ilk lider Zayed bin Sultan El Nahyan 6 gün savaşı döneminde İsrail'i Arap ülkelerinin düşmanı olarak nitelendirmişti. Yıllar sonra 2010'da ilginç bir olay yaşandı. İzzettin Kassam Tugaylarının kurucularından Mahmud el-Mabhu, Dubai'de Mossad tarafından öldürülmüştü. Ancak bu suikast, Emirlik ve İsrail arasında beklendiği gibi büyük bir gerilim oluşturmadı. Yıllar geçtikçe perde arkasında iki ülke arasında bir köprü inşa ediliyordu. 2015'te ilk resmi adım atıldı. Emirlikler İsrail'in Abu Dhabi'de bir diplomatik misyon kurmasına izin verdi. Resmiyette bu ofis Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'na katılım amacıyla açılmıştı. Ancak aslında bu kapalı kapılar ardındaki temasların artık görünür hale geldiğinin ilk işaretiydi. 2018 yılı ise bu ilişkilerin açıkça konuşulmaya başlandığı dönem oldu. İsrailli bakanlar tarihte ilk kez Abu Dhabi'yi ziyaret etti. O dönemki Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, Şeyh Zayed Camii'ni gezdi. Aynı yıl Abu Dhabi'de düzenlenen bir judo turnuvasında İsrail Milli Marşı ilk kez çalındı. O dönemde Başbakan Netanyahu'nun Veliaht Prens Muhammed bin Zayed ile gizlice görüştüğü de öne sürüldü. 2019'da devreye giren Washington oldu. Trump yönetimi İsrail ve emirlik yetkililerini gizli bir toplantıda buluşturdu. Görüşmenin hedefi İran'a karşı ortak strateji belirlemek ve tarafların arasını yapmaktı. Bu buluşma iki ülkenin çıkarlarının artık aynı yönde şekillenmeye başladığının en somut göstergesiydi. 2020'de ilişkiler artık aleni bir boyuta taşındı. Mayıs ayında Etihad Hava Yolları tarihte ilk kez Tel Aviv'e resmi bir uçuş gerçekleştirdi. Uçakta Filistinlere yardım etiketiyle Covid malzemeleri bulunuyordu ama arka planda hakikatte buzlar çözülüyordu.
Nihayet aynı yılın Ağustos'unda Amerika arabuluculuğunda İsrail ve Emirlikler tam kapsamlı diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaştı. Anlaşmaya göre İsrail, Batı Şeria'daki ilhak planlarını askıya alacak, karşılığında Emirliklerle ilişkilerini resmileştirecekti. Eylül'de Beyaz Saray'da imzalar atıldı. İbrahim Anlaşmaları adıyla tarihe geçen bu olay, yıllar sonra imzalanan ilk Arap-İsrail Normalleşme Anlaşması'ydı. Böylece Emirlikler, İsrail'le resmi diplomatik ilişki kuran ilk Körfez ülkesi ve Mısır'la Ürdün'den sonra 3. Arap devleti oldu. O günden bu yana askeri, güvenlik, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel ilişkiler gelişti. Özellikle BAE'nin İsrail üretimi silahlarla ordusunu donattığını görüyoruz. Bilhassa güvenlik politikaları ortak bir çizgide buluşuyor. Her iki ülke de İran'ın bölgedeki etkisini sınırlama amacında ve İslamcılığa karşı mücadele ediyorlar. Mesela İran geçen yıl füzelerle saldırdığında Birleşik Arap Emirlikleri tespit ettiği saldırıları Amerika'ya bildirerek İsrail'i korumuş oldu. Hem Emirlikler hem de İsrail, El-Kaide, DAEŞ ve Müslüman Kardeşler gibi örgütleri bölgesel tehdit olarak tanımlıyor. Emirlikler 2014'te İhvanı terör örgütü ilan etmişti. Bu da İsrail'in duruşuyla aynı çizgiye denk geliyor. Amerika'nın üstlendiği A-Birlik'te beraber hareket etmelerini sağlıyor. İkili arasındaki ortaklık Amerika'nın Orta Doğu'daki genel güvenlik mimarisinin bir parçası haline geldi. Hem Tel Aviv hem de Abu Dhabi Amerikan askeri üslerine ev sahipliği yapıyor. Bu da üçlü koordinasyonu kolaylaştırıyor. Amerika açısından bakıldığında bu ortaklık Orta Doğu'da yük paylaşan, kendi güvenliğini kendi sağlayan bölgesel ağ oluşturma hedefiyle doğrudan orantılı. Bundan 4 yıl önce Washington, İsrail'i Orta Doğu'yu kapsayan CENTCOM bölgesine dahil etmişti. Bu adım, İsrail ile Körfez ülkeleri arasında ilk kez açık bir askeri koordinasyonun önünü açtı. Aynı yılın Kasım ayında İsrail, BAE, Bahreyn ve ABD donanması Kızıldeniz'de ortak bir tatbikat düzenledi. Yani İsrail ile Emirlikler birlikte ilk kez askeri bir tatbikata katılmıştı. 2023'te ise ilk kez ortak düzenledikleri deniz tatbikatında birlikte geliştirdikleri insansız deniz aracını tanıttılar. 2025'te Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri, Yunanistan'da düzenlenen hava tatbikatına Miraj 2000 savaş uçaklarıyla katıldı. Yanlarında İsrail Hava Kuvvetleri de vardı. Gazze'deki soykırıma rağmen iki ülke arasındaki askeri bağlar korunuyordu. Savunma alanındaki işbirlikleri sadece tatbikatlarla sınırlı kalmıyor. 2022'de İran destekli Husilerin Yemen'den düzenlediği füze ve drone saldırıları BAE topraklarını hedef almaya başlayınca İsrail devreye girdi. Abu Dhabi'ye erken uyarı radarları ve hava savunma sistemleri sağladı. Ülkeye İsrail üretimi Barak füze savunma sistemi konuşlandırılmıştı. Ardından Emirlikler İsrail'den Spider hava savunma sistemi tedarik etmek için anlaşma yaptı. Bu sistemler Abu Dhabi'nin gökyüzünü korumak için kullanılıyor. 2022'de İsrail'in Elbit firması BAE'de bir yan şirket kurarak kısa sürede 53 milyon dolarlık bir sözleşme kazandı. Bugünse çok daha büyük bir adım konuşuluyor. Emirlikler Elbit'in Hermes 900 tipi gelişmiş İHA'larını hem satın almayı hem de kendi topraklarında üretmeyi planlıyor. Eğer bu anlaşma sonuçlanırsa BAE kendi topraklarında İsrail tasarımı dronlar üretebilecek. Hatta Elbit yakın zamanda Hermes 900'ü başka bir ülkeye sattıklarını açıkladı ancak kim olduğunu belirtmedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük savunma ve havacılık şirketlerinden Edge Group, İsrailli Third Eye savunma şirketine 10 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu yatırımla birlikte Edge şirketin %30 hissesini aldı. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkinin artık yalnızca ekonomik işbirliğiyle sınırlı kalmadığını, savunma sanayi ve teknoloji alanlarında da kurumsal bir ortaklığa dönüştüğünü gösteriyor. İsrail'in savunma sanayisinde öne çıkan şirketlerinden Contrap Precision Technology ise artık Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmen faaliyet gösterecek. Contrap, istihbarat, keşif ve gözetleme operasyonlarında kullanılan ileri teknoloji elektrooptik sistemleriyle biliniyor. Ürettikleri yüksek çözünürlüklü kameralar, dronlardan helikopterlere, kara araçlarından deniz platformlarına kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Bu yatırımın büyüklüğü tam 30 milyon dolar. Şirketin tamamı İsrail'in kontrolünde kalacak. Yönetiminde de bir İsrail vatandaşı bulunacak. Yani İsrail Körfez'de artık sadece diplomatik adımlar atmıyor. Emirliklerle ilişkisi üzerinden savunma sanayi düzeyinde de kalıcı bir yer edinmenin peşinde. Normalleşmenin üzerinden henüz bir yıl geçmişken aralarındaki ticaret hacmi 1,2 milyar dolara ulaştı.
2022'de bu rakam 2 katına çıkarak 2,6 milyar doları buldu. 2024 itibarıyla da 3,2 milyar doları aşmış durumda. İsrail basınında bu tablo ticaret, 7 Ekim ve Gazze Savaşı'na rağmen İsrail-BAE ilişkilerini ayakta tutuyor başlığıyla yer aldı. Bu ivmenin temelinde yatan en kritik adımsa kuşkusuz iki ülke arasında imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması. Mart 2023'te yürürlüğe giren bu serbest ticaret anlaşması, ürünlerin yaklaşık %95'ine gümrüksüz erişim sağladı. Aynı zamanda İsrail'in bir Arap ülkesiyle imzaladığı ilk serbest ticaret anlaşması olması bakımından da tarihi bir dönüm noktası teşkil ediyor. Tarafların hedefi 2027'ye kadar yıllık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. İki ülkenin ekonomik dinamikleri birbirini tamamlar nitelikte. İsrail teknoloji alanındaki yetkinliğiyle öne çıkarken, Emirlikler sermaye ve yatırım gücünün yanı sıra gelişmiş lojistik altyapısıyla bu denklemde kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Bahsettiğim üzere 7 Ekim sonrası İsrail'in Gazze soykırımı sürecinde Abu Dhabi yönetimi diplomatik bağları koparmamayı tercih etti. Hatta geçenlerde İsrail basınında çıkan haberlere göre BAE Tel Aviv'de kalıcı büyükelçilik binası kurmak üzere İsrail Arazi İdaresi ve Başbakanlık Ofisi'nin desteğiyle arazi satın aldı. Anlaşmanın 10 milyonlarca şekel değerinde olduğu ifade edilirken elçiliğin taşınacağı tarih ya da tam konum henüz bilinmiyor. 2022'den bu yana kiralık bir binada faaliyet gösteren Emirlikler Misyonu'nun bu hamleyle daha kalıcı bir diplomatik varlık tesis edeceği öngörülüyor. Öte yandan Emirliklerin İsrail'in Gazze ve Katar'daki saldırılarını kınayan açıklamaları da var. Ayrıca son dönemde İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme olasılığı gündemde. Bunu yapması halinde Emirliklerin diplomatik ilişkilerin düzeyini düşürebileceği belirtilirken tamamen bitirme seçeneği değerlendirilmiyor. İki tarafın başka bir benzerliği de var. Emirliklerin kendi topraklarında devasa altın madenleri yok. İsrail'in de tek bir elmas yatağı yok. Peki nasıl oluyor da her iki ülke bu sektörlerin küresel merkezlerinden biri haline gelmiş durumda? Cevap basit ama çetrefilli. Üretmekle satmak arasındaki farkı avantaja çeviriyorlar. Ham madeni dünyadan alıyor, işlemden geçirip piyasaya yeniden sokuyorlar. Kanlı elmas tabirini duymuşsunuzdur. Hatta bu isimle bir film de var. Savaş bölgelerinde çıkarılan silah alımı veya çatışmaların finansmanında kullanılan elmaslara kanlı deniyor. Yani bu elmaslar lüks takılar olsalar da arkalarında binlerce insanın kanı, sömürüsü ve acısı oluyor. Afrika, Rusya ve Kanada'dan alınan ham elmaslar önce Tel Aviv'e, oradan da Ramat Gan'daki borsaya gidiyor. Laboratuvarlarda tek tek inceleniyor, kesiliyor, parlatılıyor ve birkaç gün içinde milyon dolarlık mücevherlere dönüşüyor. Ardından Amerika, Avrupa ve Çin gibi dev pazarlara ihraç ediliyor. İsrail bu ticaretten her yıl milyarlarca dolar gelir elde ediyor. Resmi verilere göre elmas ihracatı geçen yıl yaklaşık 7 milyar dolar kazandırdı. Bu paranın bir kısmı da İsrail'in ordusuna ve savunma sanayisine yönlendiriliyor. Benzer bir tablo Orta Doğu'nun diğer ucunda Birleşik Arap Emirlikleri'nde karşımıza çıkıyor. Topraklarında altın madeni bulunmamasına rağmen Dubai dünyanın en büyük altın ticaret merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. Her yıl yüzlerce ton ham altın Afrika'nın kalbinden Sudan, Mali, Kongo ve Gana gibi ülkelerden buraya taşınıyor. Altının bir kısmı resmi yollarla geliyor. Bir kısmı ise çatışma bölgelerinden kaçak rotalarla ulaştırılıyor. Kanlı elmas tabirini burada kanlı altına uyarlayabiliriz. Bu ham altınlar Dubai'deki dev rafinerilerde eritilip yeniden şekillendiriliyor. Ardından uluslararası piyasalara yeni ve temiz altın olarak sürülüyor. Böylece madenler Afrika'da çıkarılıyor ama asıl kazanç Körfez'de toplanıyor. 2024 yılı boyunca Emirliklerin yurt dışına sattığı altının toplam değeri 53 milyar dolardan fazla oldu. Afrika'dan çıkan değerli taşlar ve madenler çoğu zaman yine o kıtada süren krizlerin finansmanında dolaylı bir rol oynuyor. Örneğin Sudan'da. 2 yıl önce paramiliter örgüt Hızlı Destek Kuvvetleri darbe girişiminde bulunarak Sudan ordusuna ve halka karşı bir savaş başlattı. Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre Emirliklerin isyancı HDK milislerini silahlandırdığı teyit ediliyor. HDK lideri Dagalo'ya ait bir altın madeni şirketi var. Yani Sudan'ın altınlarının silah ve dolar karşılığında BAE'ye aktarıldığı belirtiliyor. Sudan'a değinmişken,
Türkiye'nin uzay üssü kuracağı Somali'deki Puntland bölgesinde bulunan Bosaso üssünden kalkan BAE'ye ait kargo uçaklarının HDK'ya silah ve mühimmat taşıdığına dair açık kaynak verileri mevcut. Emirliklerin bu üsse ayrıca İsrail üretimi ELM 2084 radarını konuşlandırdığı uydu görüntülerine yansımış durumda. Yani İsrail radarıyla Kızıldeniz'i tarıyor. Diğer taraftan bu radarla Yemen'deki Husilerin İsrail'e yönelik füze saldırılarını tespit edebiliyorlar. Sonuç olarak iki ülkenin de Orta Doğu açısından ortak yön ve düşünceleri fazla. Bölgenin geleceğine dair misyonları da benzer şekilde ilerliyor. Yani BAE yönetiminin Orta Doğu'yu tahayyülüyle İsrail'inki neredeyse aynı. Emirliklerin duruşu İsrail'in faaliyetlerini kınamaktan öteye geçmiyor. Ayrıca bu ilişkiler gün geçtikçe kademeli şekilde güçleniyor. 2020'de ilişkiler artık aleni bir boyuta taşındı. Mayıs ayında Etihad Hava Yolları tarihte ilk kez Tel Aviv'e resmi bir uçuş gerçekleştirdi. Uçakta Filistinlere yardım etiketiyle Covid malzemeleri bulunuyordu ama arka planda hakikatte buzlar çözülüyordu.